Suriye'ye giriş yapmış bulunuyoruz. Sınırı geçtikten sonra birkaç tane asker kontrolü vardı. Onları da geçtik. 2010'da Orta Doğu'da Arap Baharı yaşandı arkadaşlar. Nedir bu Arap Baharı? O dönemde bazı ülkelerde yerel halk hükümetleri protesto etti. Kavga ettim aslında orada. Bayağı bir tartıştık. İzin var mı? Problem olmayacağını söylediler bana. Durum bu arkadaşlar. Tarihi Çarşı'nın içerisindeyiz. Sende o şey var mı? Kağıt, yol izin kağıdı. Yok, kağıt vermedi bana. Bazı noktalarda özellikle güvenlik önlemleri oldukça had safhada. O olay Suriye İç Savaşı'nın başlangıç olayı olarak geçiyor arkadaşlar. Fotoğraf çekilmek diyor, bazı çekiyorlar diyor, çok değişik şeyler anlatıyorlar diyor sayfalarda diyor. Ondan diyor dolayı sadece... Sıkıntı olmadı ama değil mi? Ha, tamam. Köpekler bizden iyi. Çocuk dışarıda. Çocuklarımıza baktı, her şeyimize de yardımcı Kaç sene kaldınız Türkiye'de? 10 sene kaldım Türkiye'de. 10 sene. Nerede kaldın? Atatürk zamanında orada şapka devri çıkıyor ya abi. Şapka devrinden dolayı biz oradan gölen tepelerine geçiyoruz. Şapka devriminden sonra buraya gelmişsiniz. He. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Selam. Esad. Asad. Esad. Şu kemeri bir takayım da. Çok sıcak hava ya. Lübnan'dan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Biraz önce Beyrut'a ulaştım. Yanımda bir abi var. Kameraya kendisi çıkmak istemedi. O yüzden onu çekmeyeceğim. Lübnan'a geldim ama burada kalmayacağız. Suriye'ye doğru yola koyuldum şimdi. Uçakta bir aileyle tanıştım. Halepli bir aile. Birazcık böyle sohbet ettik. Abla Türkçe biliyordu birazcık. Dedim ki ben Şam'a gideceğim. Onlar dedi ki biz de Halep'e gideceğiz. Nasıl gideceksin falan diye böyle konuşurken dedim ki hani şehir merkezine gideceğim. İşte dolmuştur, taksidir bir şey bakacağım. Şam'a ulaşmaya çalışacağım gün içinde. Dedi ki ben bir taksici arkadaş tanıyorum. Birazcık pazarlık yaparız. Sana da uygun bir taksi bulabiliriz istersen dedi abla. Ben de seve seve dedim vakitten kazanmak için. Birazcık pazarlık yaptık. 150 dolardan fiyatı açtı arkadaş. Daha sonrasında 100 dolara bağladık. Tabii ki şehir merkezine gitsem belki dolmuş ya da paylaşımlı taksi bulsam eminim daha uygun fiyata gidebilirdim Şam'a. Ama şu an Beyrut'tan Şam'a aşağı yukarı 3 saatlik bir yolculuk yapacağız. Takside sadece ben varım. O yüzden böyle bir fiyat oldu. Esad abimizle birlikte Şam'a ulaşmaya çalışacağız. Bakalım. İlk defa gideceğim Suriye'ye. Daha önceden Lübnan'a gelmiştim. Oynatma listesinden videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Lübnan çok ama çok sevdiğim bir ülke benim. Orta Doğu'daki en sevdiğim ülkelerden bir tanesi. Özellikle Beyrut'u çok severim. Videolara bakabilirsiniz. Hadi bakalım ya, çok heyecanlıyım. Suriye'ye gidiyoruz. Sınıra bayağı yaklaştık şimdi. Almasna yazan yerde Lübnan'dan çıkış yapacakmışız. Daha sonrasında aşağı yukarı 10 kilometre yol gideceğiz. Şuralarda bir yerde de Suriye'ye giriş yapacağız. Tabii oralarda ben video çekemeyeceğim. Sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Bayağı yaklaştık şimdi sınıra. Araba değiştirmek zorunda kaldım. Başıma bir olay geldi. Yani adım atar atmaz Lübnan'a başıma tatsız bir olay geldi. Onu da açıklayacağım sizlere arkadaşlar. Ama önce sınır prosedürünü bir halledelim. Yola 3 kişi devam ediyoruz. Yeni araba, yeni şoför ve bir tane de abimiz var burada. Onunla beraber Şam'a doğru devam ediyoruz. Bir benzincide durduk şimdi arkadaşlar. Buradan arabaya benzin alıyoruz. Lübnan'da benzinin litresi 72.800 Lübnan lirası. 1 dolar da aşağı yukarı 90.000 Lübnan lirası arkadaşlar. Böyle bir yerde durduk. Arabaya benzin alıyoruz. Sınırda hemen ileride. ولاد الرقة حرك ما في وانا قلت لها لعيلتك قلت لها مسكر الشبك دقيت قلت لها لا ما في طول بالك لا بلاها دقيت له بس ما خرج نزلت اسمه
Saat şu an akşam 7.30 civarı arkadaşlar. Suriye'ye giriş yapmış bulunuyoruz. Sınırı geçtikten sonra birkaç tane asker kontrolü vardı. Onları da geçtik. Hemen kameranın kayıt tuşuna bastım. Şam'a aşağı yukarı 40 kilometremiz var. Adım atmış bulunuyoruz Suriye'ye. Bütün prosedürü anlatacağım. Lübnan'a indikten sonra adım adım neler yaptım, başıma ne geldi hepsini anlatacağım ama arabanın içinde sizleri sıkmak istemiyorum. Şu an 4 kişiyiz arabada. Hızlı bir şekilde Şam'a ulaşmaya çalışıyoruz. Hava büyük ihtimalle kararmış olur oraya ulaştığımızda. Suriye'den ilk manzaraları göstermiş olayım sizlere. Senin canın ne konuşmak isterse ya. Sen soracaksın. Adın ne? Cuma. Cuma. Benim de Burak. Çok memnun oldum. Sen Haleplisin. Halepliyim aynen abi. Kaç yıldır buradasın? Abi yeni geldim ben ya. Yeni geldim. 2 ay 3 ay oldu Türkiye Kocaeli'nden geldim. Kocaeli'de kaç sene kaldın? 15 yıldır oldu. Türkiye'de 15 yıl. 15 yıl. Ne yapıyordun orada? Orada tadilat işleri yapıyordum. Tadilat işleri. Aynen. Nasıldı peki Türkiye? Türkiye çok iyi. Türkiye başka bir yer ya. Başka bir yer Türkiye. Özlüyor musun? Vallahi biraz geldik pişman olduk ya. Dönmeyi düşünüyor musun yoksa burada mı kalacaksın? Şam'da mı kalacaksın? Vallahi şu an yol açık olsa hemen giderim. Hiç de durmam. Affetmem bile. Kapalı mı sınırlar? Aynen. Kapalı ya. Bizlere göre kapalı. Sen kimlik almadın o zaman. Kimlik vesaire alamadın, o yüzden geçemiyorsun. Yabancı taşıma kimliği vardı bizde. Ha, göçmen kartı göçmen vardı sende, o aynen, yüzden. Aynen. Kocaeli'de yaşadın o zaman 15 Aynen, sene. aynen, Başka bir Kocaeli. yerlere gittin mi? İstanbul'a gittim. Kocaeli'nde yaşadım. Gezdiğim yerler oldu. Bazen gezdiğim yerler oldu. Beğendin mi peki Türkiye'yi? Türkiye çok başka bir yeri. Ekonomi, teknoloji, her şey var ya. Şu an Suriye'de ekonomi sıfır. Hani bazen Türkiye'de diyorlar ya ekonomi sıfır filan. Yani yanlış anlamasınlar, ben onlar yalancılar. Hepsi onların siyaset peşindeler, birbirlerini düşürme peşindeler. Birbirlerine kuyu eşme peşindeler. Şu an ekonomi sıfır olan yer sadece Türkiye. Suriye pardon. Türkiye'de yaşam iyi, hayat iyi, her şey var. Ama Suriye'de zor. Aşırı derece zor. Ailen de burada mı yoksa Türkiye'deler mi? Yok. Annem babam Türkiye'deler. Ben sadece çocuğumla, ailemle buradayım. Kirada yaşıyoruz işte. Hayat biraz zor. Aşırı derece zor. Pahalı mı burada kiralar? Pahalı ya. Çok pahalı. Ben şu an fiyatlara hakim değilim. Daha yeni geldiğim için çok fazla bilmiyorum. Hani yaşam ne kadar pahalı, insanlar ne kadar para kazanıyor pek bilmiyorum ama senin söylediklerin kıymetli. Onlar hep bilgi oluyor. İzleyenlere de bilgi oluyor. Türkiye parası da yaklaşık Türkiye parası 17.000 lira, 18.000 lira civarı. Kira. Oo. Peki sen mesela ayakkabı boyacılığı yapıyorsun burada. Ellerin dert görmesin. Allah bol kazanç versin. Sağ ol. Yani aşağı yukarı ayıptır sorması böyle kazanç sorulmaz ama ne kadar kazanabiliyorsun? Yetiyor mu sana? Şimdi nasıl diyeyim? Bazen iş oluyor, bazen olmuyor. Hayat işte. Rızkı veren Allah'tır. Bir şey diyemem ona. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bazen arkadaşlar geliyor Türk parası 50 lira atıyor, 100 lira atıyor. Yani onu Suriye çeviriyoruz. 20.000 lira, 15.000 lira, 30.000 lira o civarı. Ona da işte yaşayıp gidiyoruz. Ne yapalım? Kaç çocuğun vardı? 2 tane çocuğum var elimde. Allah bağışlasın. Senin yaşın kaç kardeşim? Şu an 97 doğumluyum. 4 yaş küçüksün benden. Aynen. 28 yaşındasın. Aynen öyle. 28 yaşındayım hocam. Bol kazanç diliyorum sana. Türkiye'ye bir mesajın var mı? Vallahi Türkiye şu mesajımı söylüyorum. Rabbim bu belayı, bu savaşı, bu ateşi bizim başımıza verdi. Başka bir ülkenin başına vermesini istemiyoruz. Allah'tan tek dileğimiz bu. Kocaeli, İzmit'e de selam olsun. Şam'ın merkezine ulaştım biraz önce arkadaşlar. Şehirde elektrik sıkıntısı var. İnternette Suriye'nin bir süredir elektrik problemi yaşadığı yazıyordu. Her yerde elektrik olmadığı, günün belli saatlerinde elektrik verildiği yazıyordu. Şam için 4-5 saat yazmışlardı hatta internete. Şimdi adım adım anlatmak istiyorum buraya geliş sürecimi. Akşam 4 civarı ben Beyrut'a iniş yaptım arkadaşlar. Beyrut havalimanında bir aileyle tanışmıştım. Onların aracılığıyla bir taksi
şoförü buldum. O beni normalde Şam'a kadar getirecekti. Bizim anlaşmamız öyleydi. 100 dolar karşılığında anlaşmıştık. Normal şartlarda siz havalimanına geldiğinizde Beyrut'ta kendiniz taksi tutsanız, Çotura isminde bir sınıra yakın şehir var. Oraya kadar taksiyle gitseniz, oradan paylaşımlı taksiye binip Şam'a gelseniz aşağı yukarı 50 dolar falan verirsiniz. Çünkü Çotura'dan Şam'a 20 dolara paylaşımlı taksi bulabiliyorsunuz. Hatta Beyrut Havalimanı'ndan şehir merkezine gidip oradan dolmuşlarla Çotura'ya da ulaşabilirsiniz. Daha da uyguna gelir. Yani sizin en fazla cebinizden 30 dolar falan çıkarak ya da 35 dolar çıktığını düşünün. Şam'a ulaşabiliyorsunuz Beyrut'tan o fiyatlarda. Hadi bilemedin 50 dolar olsun. Şimdi ben adamla konuştum. Dedim ki hani 150 dolar çekti. Dedim 100 dolara kabulsen hemen gidelim. Vakit kaybetmek istemedim. Karanlığa çok kalmak istemedim çünkü. Hızlı hareket etmek istedim ve adama şunu dedim. Ben video çekiyorum. Hani takside tek olacağım sonuçta. Başka kimseyi almayacaksın. Çünkü bütün herkesin parasını ben ödüyorum gibi oldu. Paylaşımlı taksi değil de tek başıma taksi tutmuşum gibi oldu. Tamam mı? Tamam. Anlaştık biz. Hareket etmeye başladık Beyrut'tan. Gayet güzel gidiyoruz. Bir yerde bu istirahat dedi, tamam mı? Çotura'nın olduğu yerlerde. Sonra Hasan, o ikinci bindiğim arabanın şoförü, onunla tanıştırdı beni. Adamın cebine 20 dolar sıkıştırdı. Dedi ki bu çocuğu Beyrut'a götür. Ben orada anladım mevzuyu. Birazcık böyle tartıştık onunla. Çünkü dolandırıyor yani, anladın mı? Çocuğa 20 dolar verdi. Kendisi oraya kadar en fazla 10-15 dolar hani masraf yapsın. Ne oldu? Cebine 50-55 dolar, 60 dolar belki para koymuş oldu. Çocuğa da 20 dolar vermiş oldu. Ben de kavga ettim aslında orada. Bayağı bir tartıştık. Millet üşüştü başımıza falan. Ben adama dedim ki bak haksızlık yapıyorsun. Ya çocuğa 20 dolardan fazla ver ya dedim benim paramı geri ver. Dedim sen götürecektin beni Şam'a kadar. 100 dolara anlaşmıştık. Tek gidecektim. Hatta bir iki noktada durup böyle fotoğraf video çekmek istiyordum. Ona da okey demişti. Neyse bu dolandırıcılık yolunu tercih etti. Hatta böyle sakal işareti yaptı falan böyle. Allah diyor, sakal diyor, bir şeyler dedi. Çok kızdım ona. Dedim yani Allah görüyor. Madem dedim o işi o edebiyata getiriyorsun. Dedim tamam. Yani lanet olsun. Hasan'a 20 dolar verdi. Çocuğa da üzüldüm. Daha sonrasında ben inince birazcık daha çocuğun hakkını vermeye çalıştım. Ne kadardır hakkı artık bilmiyorum da. Her neyse biz sınır kapısına gittik. Lübnan'dan çıkışı yaptım. Lübnan'dan çıkarken polis şunu sordu. Turkish or Arabic Turkish. Yani şunu kastetti. Gerçekten Türk müsün? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısın yoksa Arap Cumhuriyetlerinden birinden Türkiye'ye gidip, yani bunu aslında Suriye olarak söylüyorlar alt metinde, sonradan Türk vatandaşı olanlardan mısın, pasaport alanlardan mısın? Ben de dedim ki yok, ben de Türkiye'de doğdum, orada büyüdüm. Daha sonrasında adam tamam dedi. Yani çıkarken sadece bunu sordu. Hareket ettik arabayla. Aşağı yukarı böyle bir 10 kilometrelik yol gitmeniz gerekiyor. Sonra Suriye'ye giriyorsunuz. Suriye'de de 50 dolar para ödüyorsunuz arkadaşlar girişte. Pasaportumu aldı. Deftere bir şeyler yazdı. Bir gişeye git dedi. Orada 50 dolar vereceksin dedi. Parayı verdim. Geri pasaportumu aldı. Mühür falan bastı. Sonra bana şeyi sordu. Niye geldin? Ne yapacaksın burada? Kaç gün kalacaksın? Mesleğin ne dedi. Ben işte dedim online çalışıyorum filan. Çok fazla anlamadı. Birkaç soru sordu. Online ne iş yapıyorsun gibisinden. Detaylı anlatıyorum ki ola ki yolunuz düştü ya da bu detayları merak edenler vardır. O açıdan. Hem otel bulmak için birazcık yürümem gerekiyordu. Sokakları da göstereyim bir yandan sizlere. Ben de en sonunda dedim ki hani YouTube kanalım var, video çekerek geziyorum filan. Bu bir sıkıntı yarattı önce. Yani dedi ki kamera olmaz dedi. İzin var mı dedi. Beni gazeteci zannetti. Sonra amirine gitti. 2-3 kişiyle konuştu filan. Böyle hapis bir şeyler söyledi, tamam mı? Hani orada ama şunu anladım ben. Askeri yerlerde video çekersen hani hapse alırız seni. Yasak gibisinden bir şey söylemek istedi. Onu anladım ben. Onun dışında video çekerken dikkat et dedi. Bu arada yanımda Rakkalı bir arkadaş var. Kendisi 9 sene Bursa'da yaşamış. O tercüme ediyor bana. Biz takside tanıştık. 4 kişiydik takside. O tercüme ediyor. O şekilde anlaştık biz. Adam dedi ki video çekerken dikkat et, askeri yerleri hani çekme. Ben dedim ki tamam, hani gazeteci değilim. Sadece turizm için videolar yapıyorum. Ülkeleri tanıtıyorum falan. Tamam dedi. Bu şekilde Suriye'ye girmiş olduk arkadaşlar. 50 dolarda bir sınırda ödediğiniz ücret var. Nakit olarak ödüyorsunuz. Bu kadar. Suriye'ye geldik. Şam'dayız. Uzun süredir burada gezmek, seyahat etmek istiyorum. Aklımdaydı hep. Bugüne kısmetmiş. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor.
dostlar şimdi kalacak bir yer buldum kendime. Burada Kamışlı'dan abilerimiz var. Birazcık sohbet ettik. Onlar Kürtçe, Arapça konuşuyorlar. Bende ikisi de yok ama Translate ile çeviriyle anlaşıyoruz. Şöyle size ortak alanı göstereyim. Mütercim orada bir genç arkadaş var. O böyle tercüme ediyor bize ama burada bir abimiz var. Sen izini biliyorum. abi de birkaç kelime Türkçe öğrenmiş. İşte Türkçe, Kürtçe, Arapça ortaya karışık bir şey konuşuyoruz. İşte çeviri kullanıyoruz. Bir tane genç kardeşimiz var. O tercüme etmeye çalışıyor. Bir şekilde anlaştık. Onlar da sağlık probleminden dolayı Şam'a gelmişler. Yarın doktora görünüp Kamışlı tarafına döneceklermiş. Şimdi ben size odamı göstermek istiyorum. Burası ortak alan. Şöyle göstereyim. Çok fazla dolaşamadım. Yoruldum. Bu birkaç tane otel baktım. Burası en temiz olan yerdi. Geceliği $25 dedi. $15 kadar pazarlık yaptım. Burada tek başıma kalacağım. Şöyle göstereyim. Burada bir pencerem var. Burada fanım var. Serinletiyor burayı. Gayet de güzel serinletiyor. Masa sandalye koymuşlar. Arkadaş hemen bana bir soğuk su verdi. Burada da tuvalet, banyo var. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Yani sorduğum birkaç otel $5 da, $6 da, $10 da konaklayacak yer var ama gerçekten çok kötü koşullarda kalırsınız yani oralara giderseniz. Biraz daha böyle merkezi bir yere geldim ben. Sordum, soruşturdum, pazarlık yaptım derken $15 burada kalacağım arkadaşlar. Şimdi ben birazcık dinleneceğim. Siz çok kısa bir süre sonra hemen ertesi güne sabaha bağlanacaksınız ve dolu dolu Şam'ı gezmeye başlayacağız. No Arabic, Turkish, İngilizce. Türkiye'den geldim evet. Sen buralı mısın? Ben Türkiye'den geldim. Türkiye'den geldin sen de. Ben bilmiyordum bir de. Çoktan Türkiye'den. Ana Türkmani. Türkmensin sen anladım. Ondan Türkçe biliyor. Halepli misin? Halepli misin? Haleplisin. Memnun oldum. Burak ben adım. Gel tokalaşalım. Burada genç kardeşlerimiz sardı hemen etrafımı kamerayı görünce arkadaşlar. Şu an Şam'da artık yeni bir güne uyandık. Gezmeye başlayabiliriz. İlk iş olarak para bozdurdum. Elimde 2 deste para var. Poşetin içine koydular. Selamünaleyküm. Oraya çekme. İzin var mı? Efendim? İzin var mı? Problem olmayacağını söylediler bana. Ülkeye geldiğimde sordum. Dediler ki tarihi turistik yerlerde video çekebilirsin dediler. Ben de tamam dedim. Kim de çekebilirsin? Ülkeye girerken gümrük polis söyledi. O ne var o bu şeyde? Efendim? Para var abi. Para bozdurdum. Para var. Sen tek başına geldin. Ben tek başıma geldim. Hiç kimse yanında gelmedi. Yok, tek başıma geldim. Ülkeye girdiğimde dediler ki tarihi yerlerde video çekebilirsin. Problem değil. Ben dedi o eleman değil mi yani? Ha yok onu ben otelde tanıştık. Sağ olsun yardımcı oluyor bana. Çekebilirsin. Sıkıntı yok değil mi? Eyvallah çok sağ ol. Adın ne senin? Beşer. Beşer. Sen Türkmen misin? Yok. Türkçeyi nerede Ben öğrendin? Eskişehir 5 yıl. 5 yıl. Eskişehir 26. Eskişehir'de kaldın sen. Tamam anladım. Eksik var mı burada? Evet sağ olasın. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Dostlar tam videoya başladım. Bir tane polis arkadaş geldi. Burada video çekmeye izin var mı diye sordu. Ülkeye girerken de aynısını sormuşlardı. Tarihi yerlerde fotoğraf video çekmek problem olmuyor ama bazen gelip uyarabiliyorlar sizleri. Yani şimdiye kadar burada gezen arkadaşlardan öğrendiğim ve benim de karşılaştığım o. Bana yapılan uyarılar da bu şekildeydi. Tabii ki belli başlı noktaları çekmememiz gerekecek. Şu an hemen videoya giriş yapayım. Tarihi çarşının içerisindeyim. Al-Hamidiye Suk olarak geçiyor. İlk iş olarak para bozdurdum. Bir poşete 2 deste para koydular arkadaşlar. Paraları da göstereceğim ama kalabalıkta çıkarmak istemiyorum. Güzel bir güne uyandık. Şam'dayız. Dolu dolu gezeceğiz. Otelde bir arkadaşla tanışmıştım dün. Sağ olsun o da benimle birlikte çıktı sokaklara. Kendisi Hasekeli. Beraber gezeceğiz. O kameraya çıkmak istemiyor ama yer yer kamerayı tutup bana destek olabileceğini söyledi. Gezelim şimdi tarihi Al-Hamidiye'deyiz. Brother we can walk. Burası tarihi çarşı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sağlı sollu dükkanlar var. Kuyumcular var. Kıyafet satan, ayakkabı satan, restoranlar, kafeler. Çeşitli dükkanlar var. Tabii tarihi çarşının içerisinde yer yer polisler de, askerler de duruyor.
Hatta belli başlı noktalarda silahlı askerler de var. O noktaları çekmemeye çalışacağım. Gelen uyarılara dikkat etmeye çalışacağız ki bir sıkıntı, problem yaşamadan Suriye gezimizi bitirelim. Şu an bildiğiniz üzere birazcık sıkıntılı durumda. Yeni yönetim geldi Suriye'ye ama hala belli başlı problemler yaşıyorlar arkadaşlar. Onlardan da bahsedeceğim. O yüzden bazı noktalarda özellikle güvenlik önlemleri oldukça had safhada. Dilim döndüğünce hepsini anlatacağım. Başımıza neler geldi göstereceğiz. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyi, sen nasılsın? İyi, sağ ol. Nerelisin? Canım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsın? Benim ismim Burak. Burak. You can, is it okay? Aman, valla bazen İngilizceye dönüyor, kusura bakmayın. Video çekmek problem değil mi? Problem değil. Türkçeyi nerede öğrendiniz? İstanbul. İstanbul'da. Siz Şamlı mısınız yoksa? Şam'dan. Evet. Türkiye'de öğrendiniz o zaman Türkçeyi. Oraya çalışmaya gittiniz. Orada çalışıyor. 8 sene oldu. 8 sene oldu. Hangi yıllar arasında? Avrupa tarafı. Avrupa tarafında çalıştınız. Orada evet. 8 sene kaldınız. Suçlu var orada. Nasıldı? Çok güzel. Ne iş yaptınız orada? Şükran ismi Munazzama Habara. İstanbul'da elektrik işi yaptınız. Ben bilemi biliyor musun? Bileme. Bileme. Tamam, anladım. Ben elektrik çalışıyorum. Elektrikle çalıştın. Ne zaman döndünüz Suriye'ye? 2 sene oldu. 2 sene oldu. Ben burada 4 sene oldu. 4 sene oldu. Bayağı olmuş döneli. Birkaç arkadaşla karşılaştım. Onlar 2-3 ay önce gelmişlerdi. Maşallah. Onlar da Türkiye'de 9-10 sene kalmışlar, çalışmışlar. Suriye'ye geri dönmüşler. Çok güzel. Nasıl işler? İyi çok. Durum nasıl şu an burada? Çok iyi. Çok iyi. Elhamdülillah. Sıkıntı yok. Çok güzel. Tamam, problem yok. Problem yok, güzel. Savaş bitti. Savaş bitti, güzel. Güzel gitti. Ha, problem yoksa sıkıntı yok. Problem yoksa sıkıntı yok. Burası tarihi çarşı değil mi? El Hamidi olarak geçiyor. Evet. Bu başlangıcı, şu ileride de sonu var. Sonunda da Emevi Camii var. Umavi Cami. Anladım. Orada. Güzel. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Hoş buldum. Sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Burada şimdi Halep bölgesinde Türkmenler yaşıyor arkadaşlar. Onlar Türkçe biliyorlar. O yüzden ben Türkçe konuştuğum zaman böyle gelip benimle tanışıyorlar, sohbet ediyorlar. Hoş geldin kardeşim, bir şeye ihtiyacın var mı gibisinden. Dün akşam da karşılaştım. Keza Orta Doğu'da seyahat ederken yine Türkmenlerle oldukça fazla tanıştım ve aynı şekilde beni misafir ettiler ve bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordular. Burada tanıştığımda da keza öyle. Bunun yanında bir de Türkiye'de çalışan Suriyeliler var. Buralılar Türkmen değiller ama Türkiye'de uzun süreler çalışmışlar ve bu şekilde Türkçe öğrenmişler. Onlar da Türkçe konuştuğumu duyunca bir şeye ihtiyacın var mı, iyi misin, hoş geldin diye sohbet ediyorlar benimle. Durum bu arkadaşlar. Tarihi Çarşı'nın içerisindeyiz. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Sen nasılsın? Allah'a şükür. Nereden memleket? İstanbul. Ben İzmir'denim abi. Baş tacı, baş tacı. Sağ ol. Sen nerelisin? Ben Antep. Anteplisin. Çoktan gelmişik ama. Ha, çoktan geldin ha. Burada kalmışız. Kaç sene oldu geleli? Vallahi 7 yıl oldu. 7 yıl oldu. Sen Türkiye'de yaşadın mı peki? Yaşadım İstanbul'da Şirin Evler'de. Şirin Evler'de. Nasıldı abi İstanbul'da durum? Vallahi çok güzeldi ama. Kaç sene yaşadın? 8 yıl yaşadım. Çok hizmet ettiler bize. Yani ev verdiler bize. Baktılar, Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Kaç sene önce Ekmeğini geldin? yedik, biz inkar edemek Türkiye'nin. Sağ olasın abi. Vallahi Teşekkürler. çok sana da teşekkürler. Baş tacı. 8 yıl oldu buradayım ben. 8 sene önce buraya geldin. 2019'da. Ama doğma büyüme Antep mi? Esasen gelme dedelerimiz burada kalmışık Suriye'de. Biz Türkmenik. Anladım. Sen tamam Antep'ten Suriye'ye gelmiş atalarım burada kalmışlar. Eyvallah. Sen burada doğdun Burada büyüdün kaldım, ama ha. İstanbul'a gittin, çalıştın, geri döndün. Geri döndük abi. İnşallah Nasıl abi bir daha durumlar? Çok güzel Allah'a şükür. Güzel. Durumlar Suriye, Çinli normal. Bir mesajın var mı Türkiye'ye? Türkiye'ye çok teşekkürüm var. Allah razı olsun. Türkiye bütün ekmeğini yedik biz. İnkar edemek gözümüzden geldi. Sağ ol abi. Baktılar bize. Çok teşekkür ederim Türkiye. Sağ olasın Allah'a abi. Çok emanet. memnun oldum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendine iyi bak abi. Hayırlı işler. Arkadaşlar biraz önce asker kamerayı indirdi. Bunun sebebi de sanırım meşhur birisi varmış, artık kim, politikacı mı bilmiyorum. O sebeple şey oldu.
Asker kamerayı indirtti. Biz de tamam dedik. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi çarşıyı gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla burada hani Türkçe konuşunca rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Bir yandan bunu da görmüş oluyoruz. Bir tık böyle durum düzeldi. Bazı noktalarda hala haberler çıkıyor. Problemler, olaylar olduğuyla ilgili. Sürekli onları takip ediyorsunuz. Sokakta her köşede neredeyse silahlı asker görüyorsunuz. O yüzden insan bir an video çekerken tereddüt ediyor. Kelimelerimi düzgün seçmeye çalışıyorum. Durum budur yani arkadaşlar. Olabildiğince doğal haliyle yansıtmaya çalışacağım ben Suriye'yi. Askerler gördükçe de böyle kamera inecek, geri kalkacak, izin alacağız, video çekeceğiz. Belli noktalarda çekemeyeceğiz. Bu şekilde geçecek Suriye seyahatimiz. Çarşının içerisinde meşhur bir dondurmacı varmış arkadaşlar. Baktaş isminde 1895'ten beri burada hizmet veriyorlar. Şöyle içeriği göstereyim sizlere. Hazırladıkları dondurmalar bu şekilde. Hop! Abi tepsiyi arşa kaldırdı. Şöyle göstereyim. Selamünaleyküm. Selam. Dondurmaları böyle hazırlıyorlar. Farklı meyvelerden, aromalardan da dondurma hazırlıyorlar. أنا ماني متعلم غير المصبات. خلاص خلاص خلاص. Dondurmayı şöyle göstereyim arkadaşlar. Bayağı bol koydular. Bir de benim Türkiye'den geldiğimi öğrendi para öderken arkadaş. Üzerine ekstra koydurdu. Biraz daha fıstık döktürdü. Şu kısım yere düştü. Maalesef yere düştü o kısım. Bol bol koydular. Bunun fiyatı 20.000 Suriye lirası arkadaşlar. Bakayım mikrofonum açık mı? Açık ha. 20.000 Suriye lirası. Hemen tadına bakalım. Tadı gayet güzel. Birazcık şekerli. Üzerine fıstık, güzel bir tat vermiş. 20.000 Suriye lirası arkadaşlar. Suriye'nin para birimi Suriye poundu ya da Suriye lirası olarak geçiyor. Cebimde şöyle bir para var. Bunu göstereyim öncelikle. En büyük para 5.000 Suriye lirası. Bir Amerikan doları bugünün kuruyla ne kadar yapıyor? 10.150 Suriye lirası yapıyor. Ben mesela 200 dolar bozdurdum. Şimdi paraları göstereceğim sizlere. Bana verdikleri paraya bakın. Çok da insanın içinde çıkarıp böyle görgüsüzlük de yapmak istemiyorum da. Şundan bir deste daha var arkadaşlar. Burası 100 dolar. Bundan bir deste daha verdiler. Tabii bunu cepte taşıyamıyorsunuz. Mecbur ne yapıyorsunuz? Poşete koyuyorsunuz. Hemen şöyle 2000'i de göstereyim. Rejim değişti ama hala üzerinde Esad'ın resmi var. Paraları değiştirirler mi bilmiyorum. Bu da mesela 2000 Suriye lirası. Bundan 10 tane verdim. Bu dondurmayı aldım. Yani ne kadar yapıyor? 2 dolar bile yapmıyor aslında hesaplarsanız. Dünyanın parası var elimde ya. Genelde 2000'lik verdiler bu arada. 500 Suriye lirası var, 1000 Suriye lirası var, 2000 Suriye lirası var. En büyük para da 5000 Suriye lirası. Bir Amerikan doları da 10.150 Suriye lirası bugünün kuruyla. Ben İstanbul'da o zaman da gidiyor İstanbul 4 sene. 4 sene İstanbul'da kaldın. İstanbul'da Avcılar'da. Avcılar'da. Ha. Çalıştın mı orada? Ha, çalış. Nerede çalıştın? Fabrika. Fabrikada. Ha. Nasıldı? İyi miydi? İyi, hamdolsun. Hamdolsun. Ne zaman geldin Suriye'ye? 4 sene. 4 sene önce. Şu an nasıl burada durum? Normal. Normal. Burada çalışıyor musun şu an? Ne yapıyorsun? Araba. Taksi mi? Taksi. Ha, taksi. Buradan başka şehirlere mi? Şehir içi. Rakka, Rakka. Ha, Rakka'ya gidiyorsun. Rakka. Burada. Ha, Rakka ile Şam arasında Şam. gidip geliyor. Aynen. Nasıl işler peki abi? Hamdolsun. Bol kazançlar Çok diliyorum şükür. abi. Çok İsmin şükür. ne? Abdurrahman. Abdurrahman. Burak abi benim de. Ben bakışından anladım, benim Türkçe konuştuğumu duydun ya. Anladım ben. Şey lazım mı? Sağ ol abi, canının sağlığı. Bir mesajın var mı Türkiye'ye? Türkiye inşallah. 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 Bir şey söyle Türkiye'deki dostlarına. Çok şükür Türkiye. Sağ Çok olasın şükür abi. Türkiye. Görüşmek üzere.
Sağ ol. Çok sağ olasın. Sağ ol. Görüşmek üzere. Arkadaşlar burada abiyle tanıştık da şimdi Siriyatel diye bir telekomünikasyon şirketi var. Buradan sim kartı aldım kendime. Burada da taksiler var işte. Abimiz Rakka'ya gidiyor. Farklı yerlere giden taksiler var. Burası Merca bölgesi. Hemen şura Merca bölgesi. Arka tarafta da El Hamidiye kalıyor. Buraya geldim. Burada Siriatel'in ofisi varmış. Hızlı bir şekilde internetimi aldım hemen. 15 GB'lık internet 400.000 Suriye lirası arkadaşlar. Yani düz hesap 40 dolar diyeyim ben. Eğer 50 GB'lık internet almak istiyorsanız o da 500.000 Suriye lirası yapıyor. 50 dolar diyeyim ben. Yani burada çok sıfır var. Paraları çevirmek biraz böyle kafada o çeviriyi yapmak zaman oluyor. Düz hesap 1 doları 10.000 Suriye lirası gibi düşüneceğiz ama ben parayı 10.150'ye bozdum mesela. Ama biz düz hesap 10.000 olarak hesaplayabiliriz. Şöyle bir yandan mahalleyi ve evleri de göstermek istiyorum sizlere. Her yerde askerler var. Onları çok fazla göstermemeye çalışıyorum ama birden karşıma çıkıyor, artık kusura bakmasınlar. Yani kameraya giren adam varsa, yetkilileri izliyorsa kusura bakmasın. Burada bir sürü sokak satıcısı var arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz bölgede bayağı bir sokak satıcısı var. Buralarda bir şey demiyorlar ama El Hamidiye o çarşının içerisinde izin vermiyordu görevliler. Siriyatel bir de MTN isminde firma var. İkisine de gelirseniz sorarsınız arkadaşlar. Hangisi uygunsa onu alabilirsiniz. Bir sürü elektronikçi, telefoncu. Ondan sonra hemen şu sırada şey var. Adını söyle. Para değiştirebileceğiniz döviz büroları var. Şehrin merkezi burası. Bayağı da bir kaos var. Şuraya doğru yürüyelim, size bir şey göstermek istiyorum orada. Yanımdaki arkadaş Esad dönemiyle ilgili bir şey anlattı. 2010'da Orta Doğu'da Arap Baharı yaşandı arkadaşlar. Nedir bu Arap Baharı? O dönemde bazı ülkelerde yerel halk hükümetleri protesto etti. Barışçıl gösteriler olarak başladı bu protestolar. Ama bazı ülkelerde hükümet çok sert tepki gösterdi. Suriye'de onlardan bir tanesi. Yani halk barışçıl protesto ediyordu ama hükümet buna silahla ve şiddetle cevap verdi ve belirli ülkelerde çatışma ortamı oluştu. Suriye'de bunların başında geliyor arkadaşlar. 2010'da başladı Arap Baharı Suriye'de, yanlış hatırlamıyor isem. 2011'de hükümet Dera isminde bir şehir var. Şu an Şam'ın güneyinde kalıyor. Dera'da çok sert müdahalede bulundu. Yaptığı ilk sert müdahalelerden bir tanesiydi. Silahla yanıt verdi. İnsanlar hayatını kaybetti ve 2011 yılında yaşandı bu olay. O olay Suriye İç Savaşı'nın başlangıç olayı olarak geçiyor arkadaşlar. O günden sonra, yani 2011 senesinde yapılan o Dera'daki gösteriden sonra Suriye İç Savaşı başladı ve bir yıkım, bir nasıl diyeyim, insan gerçekten düşündükçe ya da böyle anlatmaya çalışırken ne diyeceğini bilemiyor. 500 binden fazla insan hayatını kaybetti arkadaşlar. Yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Keza yine yüz binlerce insan başka ülkelere, milyonlarca hatta insan başka ülkelere mülteci olarak gitmek zorunda kaldı. Bu savaş ortamı başladıktan sonra tabii ki hükümetin müdahalesi çok sert oldu. Hem haberlerde okuduğum kadarıyla bunu söylüyorum, hem de konuştuğum insanlar da bundan birazcık bahsetti. O dönemde burada aşağıda bir nehir var. Şöyle arkadaşım sizlere gösterecek. Rengi değişmiş. Katledilen insanların bedenlerini sanırım bu nehre atmışlar. Arkadaşımın anlattığını sizlere çeviriyorum. Nehrin rengi kırmızıya dönmüş. Yani kan rengine dönmüş. Hatta şöyle de göstereceğim. Nehir böyle şehrin altından akıp gidiyor arkadaşlar. Çok üzücü olaylar yaşandı. Dediğim gibi yani milyonlarca insan etkilendi bundan. Yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti. İç savaş, biliyorsunuz, rejim değişti. Geçtiğimiz sene 2024'ün Aralık ayında böyle 10-12 gün içerisinde Esad rejiminin düştüğü haberlerini biz okuduk. Herkes bu kadar hızlı olmasına, bu değişikliğin şaşırdı açıkçası. Şu an başka bir rejim var, başka bir yönetim var Suriye'de. Biz onların yönetimi altındaki Şam'da ve Suriye'de seyahat edeceğiz. Şu an için çatışmalar biraz daha sakinlemiş durumda. Ülkenin belirli başlı noktalarında yine hareketlilikler var haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla. Ama o eski savaş dönemi şu an yaşanmıyor anladığım kadarıyla. İnsanlarla konuştuğumda da abi savaş bitti diyorlardı. Tabii ki İsrail'in belli başlı saldırıları oldu son dönemlerde. Buradaki Genelkurmay binasını bombaladılar çok kısa bir süre önce, yani Şam'daki
kurmay binasını bombaladılar ki Şam'ın merkezi orası arkadaşlar. Belli başlı saldırılar oluyor, çatışmalar oluyor ülkenin güneyinde ya da farklı noktalarında. Tam anlamıyla güvenli olduğunu ben şahsen söyleyemem. Yani haberleri takip ettiğim kadarıyla söylüyorum. Ama buradaki insanlarla konuştuğumda abi güvenli, sıkıntı yok diyorlar. Onların sözüne de güveniyorum bir yandan. Sonuçta burada yaşayan onlar. Ortamı daha net gören ve algılayan onlar. Biz sadece medyanın bize aktardıklarını görüyoruz. O yüzden aslında ben Suriye'ye gelmek istedim. Yani medya bize bir şeyler anlatıyor ama ne kadarı doğru? Gelip o yüzden buradaki insanlarla konuşmak ve buradaki ortamı kendim görmek istedim. Yani ülkeye gelirken ki yaşadığım o biraz gerginlik bu sebeptendi. Ama şu an daha rahatım, daha rahat geziyorum. Kardeşim kolay gelsin. Buyur abi. Abla nasılsın? Abi nasılsın, iyi misin? İyiyim abla, sen nasılsın, iyi misin? Olur ablam. Sen buralı mısın? Yok, bizim hani Doğu İskenderun'dan kalmış ya savaşta. Biz o yarımız orada kalmış, yarımız bize geçmiş. Suriyeli olduk işte. Ha, yarınız Türkiye'de kaldı, yarınız Yani Halep Doğu tarafında mı? Türkiye Tamam. selam söyle. Türkiye çok selam olsun Erdoğan'a de. Maşallah, yanaklara bak ya, maşallah. Çok sevindiler. Süt emiler abi, kira verik. Acı bir yardım etsem. Olur ablam, olur. Kamerayı kapatayım, onu konuşalım, öyle olur mu? Allah Kameranın önünde Allah yapmayalım onu. gönlünüze göre Sağ ol versin. ablam, Sizden teşekkür razı ederim. olsun. Türkiye'de çok biz yardım gördük. Allah razı olsun. Allah genlerden razı Genler olsun. bizden başımızdan eksik etmesin. Hiçbir zaman Türkiye bizi çocuklarımıza baktı. Her şeyimize de yardımcı Kaç oldu. sene kaldınız Türkiye'de? 10 sene kaldım Türkiye'de. 10 sene. 10 sene. Nerede kaldın? İzmit'te kaldım. İzmit'te kaldın. İzmit'te kaldık, İstanbul'da kaldık. Ne yaptınız orada? Vallahi evde oturduk. Eşimiz çalıştı, getirdi yemeğimizi, içmemizi, çocuklarımıza baktı. Ama dışarıda yardım edenler çok oldu. Allah razı olsun. Bizden başımızdan eksik etmesin Erdoğan. Ne zaman döndünüz buraya? Bana vallahi yani bir ay oldu bana. Bir ay oldu döndünüz. 1,5 ay oldu. Burada kalacak mısınız yoksa Türkiye'ye dönecek misiniz? Geri gidemek artık, gidiş yoktu. Vatandaş olmazsan gidemezsin. Eşin de burada mı? Eşim burada. Burada çalışıyor. Burada çalışıyor. Durumlar nasıl peki abla burada? Burada durumlar işte çalışıp mendil satıyor burada da. Gel abla, araba şey yapmasın çok. Mendil satıyor. Çocuklara bakıyoruz, yardım edik. İşte yeme, içme, kira, ev kirası. Kiralar ne kadar ayıptır sorması? 1 milyon, 1 milyon, 1,5 milyon. 1 milyon Suriye lirası. 100 dolar. 100 dolar. Burada ne yapıyorlar? İstihdam yapıyorlar. İnsanı hüküm altında tutmuşlar. Evlerde bütün tabu nizamı yok. Bütün kaçak evler. Yani Evlerin hep kaçak. kaçak, bütün de doğru dürüst ev değil. Yani şu devlet olsa ev hepinde yıkar, bina felle yapar. Bes bunlar Esed'in gününde adamlar ne aldılar bu mantayı? Hüküm eder. Şimdi var adamlar genel hüküm ediyor. Şey 100 bini 200 ediyorlar. 200'ü 500'e kaldı. Her ayda da ziyade faiz geliyor. Belli ki otomatik mi işli yani faiz. Şu an ekonomi iyi değil o zaman burada. Para da bize vermiyorlar Biz da. aşık bizim aileler ne sorup çalışıyor benden. Keflerle de. Aşık ben 600-700 bine oturayım. Bir kişi. Bir kişi 600-700 bin 700 Suriye lirası bin, he. veriyorsun. 3 çocuk, ben de bir kadınım. Tabii ben kadınım gelmezse, ben de çalışmazsam nereden getireceğim? Peki sokaktan böyle mendil satarak falan geçinebiliyor musunuz abi? Dayı nasıl? Aşık mesela 50 Suri ben getireyim. 50 de arvat getirse. 50 yiyik. 50 bir geçe atayım. Bir iki. Kiraya Yani bir gidiyor. kiraya gidiyor. Aşık ben 2 gün evvel. İyiyim, sen nasılsın, iyi misin? Buldun yine beni. Dayı. Maşallah. Çünkü iki Dün gün- tanıştık seninle. Seni dün gördüm. Bu benim- Ha, gördün değil mi? Senin Sana çocukların. Baktın yoktu. Dün Bir şey bana söyleyecektim, para gitti. Ha, dün dolanıyorduk, kalacak yer arıyordum. Ben Başın görmedim yok. seni, kusura bakma. Ben seni çağırdım, benim tanık yok tutuktan. Tabii değil. Konuşacaktım, boş geldin. Başına çok oldu diye ben zaten... Estağfurullah, estağfurullah. O komüniteyi değilsen de burada biraz zorluk yaşayıp nerede? Bes evler tarafında. Ya biz o gün ne nasıl değil. Hiç yani paramız da yok, hemiz de yok. Ne yapak abi? Halep'te de iş yok. Şey, Ayran da yok. çalışma yani mameller durum. Mameller olsa. Şey, ben kundurcuyum. Ben kundura yaparım. Kunduracısın sen, kundura yapıyorsun. Yoktur mamel duru. Oto yani çalışma şeyler hep de durmuş. Hep nasıl ne işi yapıyor? Islak mendilden önce çalma mı yapar? Çalma değil de. Tabii çalma, çırpma olmaz Ben 2 gün ya. evvel 3 gündür meşfede yatayım. Bende ne var? Televimde kum çıktı. Geçmiş olsun abi. Sağ ol abi. 400 bin Allah rızı olsun bir kadın aldı bana el işlerini. O kadın olmasa el iş alamazdı.
Çünkü ben gösterip ve takrirleri aklım Yani uçar. abi hepiniz yani konuşacakları köpek bizden iyi yaşıyor. Köpekler bizden iyi yaşıyor. Bes Bak, şu çoluk krala. çocuk dışarı değil. Çocukların yani hiçbir şey doğru dürüst alamıyor yiyecek. Sevgi de yok. Hiç Burada yani sevgi doğru yok. dürüst üzerlerine bir şey alamıyor. Veremiyor kendileri. Anca yalla çalışıyor. Bir yemeden kiraya veriyor sadece. Şükür abi boşalt sen geldim yani. Tamam ben geleceğim senin yanına. Tamam oradasın değil mi? Geleceğim senin yanına. Yani Nasılsın abi? Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin? Abi. Sen nasılsın? Adını söyle. Meryem. Meryem, senin adın ne? Emel. Emel. Biz dün tanıştık bu iki güzel fıstıkla. Ben de. Sohbet ettik birazcık sokakta. Evet. Yine tanıştık, buluştuk bak, gördün mü? Muhammed'i de Muhammed de var. Gel. Küçük Muhammed. Gel Muhammed gel. Gel. Saçların ne güzel senin öyle ya. Gel. Saçların ne güzel senin öyle. Tarz olmuşsun. Yakışmış. Oğlan Yakışıklı olan maşallah. Bu Türkiye'de oldu. Türkiye'de oldu. Bu da Türkiye'de oldu. Türkiye'de. Türkiye'de Türkiye'de. Sen Halep'te oldun. Türkiye'de. Arkadaşlar şimdi bir yemek molası verdik. Şamut isminde bir dönerci varmış burada. Bayağı sevilen ve meşhur bir dönerciymiş. İsmini şöyle göstereyim. Kendime bir şavurma aldım arkadaşlar. Bunun fiyatı 17.000 Suriye lirası. O da 1.7 dolar yapıyor aşağı yukarı. Yani 70 lira bile değil bir tane şavurma. Arkadaşım da şöyle, onun da menüsünü göstermek istiyorum. Şöyle bir menü aldı. Cipsli sandviç ekmeğinin arasına çıtır tavuk koymuşlar. Üzerine de sos sıkmışlar. Onun da 31.000 Suriye lirası. İşte 3 dolar falan bir şey yapıyor. Benimki de 1.7 dolar yapıyor. Şöyle bir dürüm. Biliyorsunuz Orta Doğu'da biraz daha farklı yapıyorlar bizim döneri. Şavarma diyorlar burada ya da şavurma diyorlar. Bir tane de ayran aldım kendime. Tadına bakalım hemen. Oldukça lezzetli. İçerisine sarımsaklı mayonez koyuyorlar. Güzel bir tat veriyor, güzel bir lezzet veriyor. Afiyet olsun. Şavurmayı burada hazırlıyorlar arkadaşlar. Genelde al götür tarzı yapıyorlar. Sağ tarafta da çıtır tavuk hazırlıyorlar ve çıtır patates hazırlıyorlar. Gayet lezzetliydi, güzeldi. Dürümü de şu karşıda gördüğünüz ızgarada böyle birazcık çıtır hale getiriyorlar. O yüzden gayet lezzetli ve güzeldi. İsmini tekrardan göstereyim. Al-Kusur olarak geçiyor. Şöyle göstereyim adını. Şükran. Thank you. Şükran. Bir de genelde böyle dükkanların önüne şey koyuyorlar, sandalye koyuyorlar. İnsanlar oturuyor, dışarıda sandalye yiyor ama biz bir baktık içeride şey var. Adını söyle. Klimalı salon var. Baktık boş sandalye, masa da var. Geçtik içeride yedik serin serin çünkü bayağı bir sıcak. Yani sabah 38 derece gösteriyordu hava durumu. Tabii öğlen olunca biraz daha artıyordur ve hissedilen de tabii takdir edersiniz ki güneşin altında daha da bir sıcak oluyor. Ama sokaklardaki kalabalık hiç azalmadı. Yani bu sıcağa rağmen bayağı bir kalabalık ve kaos var sokaklarda. Şöyle birazcık bakınca şehir bayağı eski arkadaşlar. Yani o tarihi dokusunu görebiliyorsunuz. Her yerde tarihi eserler var. Evler eski. Bir yandan otantik yapısını koruyor ama bir yandan da sanki böyle üfleseniz dökülecekmiş, yıkılacakmış gibi bir durum var. Sağda da trafik polisi abi var. Taksici herhalde yanlış çıkış yaptı, o yüzden birazcık sinirlendi kendisi. Osmanlı eserlerini de görüyorsunuz bu arada. O gezdiğimiz Alhamidiye Çarşısı Osmanlı eseri. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Yine bir tarihi eserin olduğu kısma gidiyorum. Orayı da göstermek istiyorum sizlere. Bayağı bir kaos ve trafik var. Sokak satıcıları her yerde. Her yerde.
Tarihi Elhamidiye Çarşısı bir Osmanlı çarşısı arkadaşlar. Sultan 1. Abdülhamit döneminde 1780 yılında yaptırılıyor. Sultan 2. Abdülhamit döneminde de genişletiyorlar çarşıyı. Yanlış bilmiyorsam 600 metre uzunluğunda. Biz çarşının başından yürüyerek yavaş yavaş videonun belli noktalarında geldik. Şimdi çarşının sonuna doğru ulaştık arkadaşlar. Burada Roma kalıntıları var. Yanlış bilmiyorsam Jüpiter tapınağının olduğu kısmı temsil ediyor. Hemen karşı tarafta da meşhur Emevi Camisi kalıyor. Oraya doğru yürüyoruz şimdi. Bayağı bir kalabalık arttı. Gitgide kalabalık artıyor ve sol tarafımda ve sağ tarafımda şöyle arkadaşımdan da rica edeceğim. Çarşının kolları var. Yani bir sürü dükkanlar var o kısımda da. Gidip alışverişinizi yapabilirsiniz, gezebilirsiniz, hediyelik bir şey alabilirsiniz. Buradaki insanlar günlük ihtiyaçlarını da karşılıyor buradan. Ama bir yandan şöyle bir durum var. Burası aynı zamanda turistik bir yer. Çok fazla olay gördük bugün. Mesela bir tane adam çocuğu şu an kenarı çekti. Ne yapıyor bilmiyorum. Hemen çarşının ilk girdiğimiz kısmında yine birini böyle gözaltına alıyor gibi böyle yaka paça götürdüler askerler, polisler. Şimdi karşı tarafta Emevi Camii'nin olduğu kısım var. Şöyle göstereyim. Hatta sol tarafta asker var. Onu da çok göstermek istemiyorum. Emevi Camii'nin olduğu kısım var. Oraya doğru gidiyoruz. Bir kontrol noktası var. Sonra caminin içerisine gireceğiz. Emevi Camii'nin içerisine buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Ayakkabılarınızı çıkarmanızı istiyorlar. İster elinize alırsınız, ister caminin içerisinde bir yere bırakırsınız. Daha sonrasında avluya bağlanıyorsunuz. Şöyle avluyu göstereyim sizlere. Dünya üzerindeki en eski ve en büyük camilerden bir tanesindeyiz. 630'lu yıllarda yanlış bilmiyorsam Roma Kilisesi'ymiş. Buranın Araplar tarafından fethedilmesinden sonra burayı camiye çeviriyorlar. Bazı eklemeler yapıyorlar ve camiye çeviriyorlar. O günden günümüze kadar büyüyerek ve korunmuş halde gelmiş. Şu an dünyanın en büyük camilerinden bir tanesindeyiz. Avlusundayız. Emevi Camii'ndeyiz. Şöyle göstereyim. Sağ tarafta içeride ibadet edebiliyorsunuz, namaz kılabiliyorsunuz. Şöyle bir ayrım var. Ortadan ikiye ayırmışlar. Diğer tarafta kadınların ibadet edebileceği bir alan. Her iki tarafta da abdest alabileceğiniz böyle çeşmeler var, sebil var arkadaşlar. Şam'daki en önemli yapılardan bir tanesi, belki de en önemlisi burası diyebilirim. Şu işlemelere, çizimlere bakar mısınız? Çok güzel görünüyor gerçekten. Korumuşlar. Gerçekten güzel korumuşlar. Hem o tarihi dokusunu hem de savaşta anladığım kadarıyla çok fazla zarar görmemiş burası. Korumayı başarmışlar. İyi ki de korumayı başarmışlar. Yani böyle tarihi yapıların çatışmalarda, savaşlarda ya da bakımsızlıktan, özensizlikten zarar görmesi, bilerek harabeye çevrilmesi çok üzücü açıkçası. Ama burası ayakta kalmış. Burası kilise çanı olsa gerek. Yani ilk yapıldığında belki kilise çanı olarak yapmışlardır ya da sonradan Müslümanlar tarafından farklı tarzda bir mimari bakış açısıyla minare olarak tasarlanmıştır. Mesela burada da bir minare var, görüyorsunuz. Yani farklı dönemlerde bir şeyler eklendiği çok belli çünkü her döneme ait kendi mimari dokusunu barındırıyor. Net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yapı dikkatimi çekmişti içeri girdiğimde. Birkaç kişiye sordum, ne olduğunu öğrendim arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıkları dönemde şöyle bir uygulama amaçlı yapmışlar. Buranın içerisinde o dönemde topladıkları paraları, zekat parası olsun, bağışlar olsun vesaire burada biriktiriyorlarmış, burada muhafaza ediyorlarmış ve bir ihtiyaç mı oldu, bir şey mi yapılması gerekiyor? Buradan o parayı alıp ihtiyaç sahibine bağışlıyorlarmış, veriyorlarmış ya da ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyorlarmış. Parayı saklamak için yaptıkları bir alanmış arkadaşlar burası. Bakın yine farklı mimaride. Şu sütunlara bakın, şu işlemelere bakın ve bu üzerindeki artık bir ev diyeceğim oraya, bir alan. Onun mimarisine özenle, dikkatle bakın. Caminin içerisinde göstereyim arkadaşlar. Oldukça büyük bir cami bu arada.
Sol taraftaki alanda kadınlar için bir ibadet alanı oluşturmuşlar. Yani ikiye bölmüşler diyebilirim camiyi. Bu tarafta da erkekler. Kimisi ibadet ediyor, kimisi vaaz dinliyor, kimisi dinleniyor, oturmuş dinleniyor arkadaşlar. Çünkü dışarısı çok sıcak. Ben de insanların ibadetine engel olmadan caminin içini göstermek istiyorum sizlere. Gelip böyle ayakkabılarınızı içeri bırakıp gezebilirsiniz. Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam şehrini gezmiştik. Hatırlıyorsunuzdur belki arkadaşlar. Eski Şam bölgesini ben oraya benzettim. Şu an Şam'ın tarihi sokaklarındayım. Trablusşam'a çok benzettim. Hemen sol tarafta Suriye'nin bir önceki rejimi döneminde kullanılan bayrak var. Bu bayrak şu şekilde değişti. Üstteki renk yeşil oldu. 3 tane yıldız oldu. Bu şekilde değişti. O Esad döneminin bayrağı. Esad rejimi döneminde kullanılan bayrak. Suriye Milli Ordusu'nun kullandığı bayrak ayrı. Yani şu anki Suriye rejiminin kullandığı bayrak ayrı. Çok farklı medeniyetlerin hükmettiği topraklardayız arkadaşlar. Yani Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Emeviler, Abbasiler, 400 küsur yıl aşağı yukarı Osmanlı'nın yönettiği topraklar. Çok farklı medeniyetler kendi eserlerini bu topraklara bırakmışlar, kendi kültürlerini bırakmışlar. Buradaki kültürle harmanlamışlar kendilerini. Şu an biz de bu tarihi sokaklarda geziyoruz. Şükran. Nihao ne lan? Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Nihao dedi ya. Hoş geldin abi. Hoş buldum abi. Türkiye. Abi beni Çinli zannetti. Nihao diyor ya. Nasılsın? İyi misin? Alhamdülillah. Sen nasılsın? İyi. Türkçeyi nerede öğrendin abi? Ben Türkiye'de, Fatih'de 9 sene oturuyorum. Kaç sene? 9 sene. Buraya döndün mü yoksa hala orada mısın? Anlamadım. Buraya döndün mü yoksa hala Türkiye'de mi yaşıyorsun? Gezmeye mi geldin buraya? Ya şimdi ikamet burada yani. Ha, ikameti buraya aldın. Anladım abi. Eyvallah. Sağ ol. Çok memnun oldum. Bu pişmaniye, bizim pişmaniye. Yani aynı gibi. Aynı gibi. Evet. Aynı gibi. Dur yakından çekeyim onu. Şükran, sağ olasın. What is name? İsme? Gazle. Gazle. Şükran, thank you. Bizim pişmaniye ya, şöyle göstereyim. Şükran. Thank you. Teşekkür ederim. Alam hey Suriye'nin tahiyyatı. Eyvallah. Türk çıktı abi. Türk'üm ya. Türk müsün abi? Türk'üm, siz? Ciddi misin? Evet. Ben de Türkmenim abi. Türkmensin, Haleplisin. Değil. Gölentepe'liyim. Gölentepe. Evet. Ha, ben Halep bölgesinde daha çok biliyordum Türkmenleri. Orada Doğrudur. Türkmen var ama biz Öztürk'üz. Öyle söyleyeyim. Atatürk zamanında orada Şapka Devri çıkıyor ya abi. Şapka Devri'nden dolayı biz oradan Gölentepe'lerine göçüyoruz. Şapka Devrimi'nden sonra buraya gelmişsiniz. Evet. Ha. Ondan sonra İsrail bize saldırıyor. Köyden çıkıyoruz. Yarımız Türkiye'ye dönüyor. Yarımız burada kalıyor. Aslında yani Şamlıyım ben, öyle söyleyeyim. Aslan Şamlısın. Türkmensin ama. Aynen. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür abi, ne olsun. Türkiye'deydim. 14 yıldır oradayım. Daha yeni geldim. 5 gün oldu. 5 gün önce geldin. Komple mi geldin yoksa gezmeye mi? Komple geldin. İyi, hoş geldin. Ben de dün geldim. Eyvallah. Sen de hoş geldin abi. Çok sağ ol, hoş buldum. Çok güzel. Vallahi güzel abi, ben çok beğendim. Daha dolu dolu ilk günüm, çok beğendim. Sağ olasın. İyi günler. Eyvallah. Sağ olasın. Pişmaniyeden yiyelim. Bir şey yaptı, dürttü zannettim de. Efendim? Buyur. Sende şey var mı? Ha şey, Türkçe bilmiyor. Bana söyle. Ha, sen biliyorsun Türkçe, tamam. حكيت الدولة وين ما كان بتصور عم. Eski Şam'da, Emevi Camii'nde, El Hamidiye'de. معك تصريح. Sende o şey var mı? Kağıt, yol izin kağıdı. Yok, kağıt vermedi bana. Kağıt vermedi bana. ما في مشكلة. تصريح معك.
كيف؟ هو تصريح معك انت؟ كريش çıkış şeyimiz var mı diyor kağıt oradan gel. مع تصريح تصوير مش حاطين تصريح. Pasaport var. Pasaport olur mu? Yes. Ha. Selamünaleyküm. Yes. Sen de mi Türksün? Yes. Abi herkes Türkmen. Yes. What's your name? Burak. Anası Burak. Şükran. My name is Mecid. Mecid, memnun oldum. Han var ileride. Tamam. Osmanlı zamanından kalmış. Arkadaş ne diyor asker? Arkadaş normalde abi fotoğraf çekilmek diyor, bazı çekiyorlar diyor, çok değişik şeyler anlatıyorlar diyor sayfalarda diyor. Ondan diyor dolayı sadece Sıkıntı olmadı ama değil mi? Ha tamam. Ben çünkü ülkeye girerken söyledim tarihi yerlerde çek ama her yere gitme dedi. Tamam dedim ben de. Nerede oturuyorsun abi Türkiye'de? Türkiye'de İzmir'deyim ben. İzmir. Güzelmiş abi Pişmaniye. Eyvallah sağ ol. Vallahi sağ ol. Bizden çok biz ekmek yedik ya. Biz Türkmenlik ya. Türkmensin. Şey yedim, pişmaniye yedim sağ ol. Spice or salat. Spice of salad. Spice or salat. Ha bu salatalara konan şeyler. Baharatlar arkadaşlar. Şükran. Thank you. Thank you. Orada tatlı yedim, sweet yedim valla. Şükran. Biraz önce asker geldi de bir şeyler dedi yine çekimle ilgili, yani her yerde çekim yapılmıyor biliyorsunuz, bunu söylüyorum. Bugün kaçıncı kez asker durdurdu bilmiyorum. Derdimizi anlatacağız. Yani yanlış bir şey yapmıyorum. Tarihi bölgedeyim. Onu söylüyorum. Ülkeye girerken bana ne dedilerse o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yani çekimlere de dikkat ediyorum. Konuştuğuma da dikkat ediyorum. Yani öyle çok politik, siyasi bir şey yapmıyorum. Sadece ülkenin tarihinden bahsediyorum. Ne diyordum? Yakın zamanda işte çok üzücü bir iç savaş dönemi yaşandı. Tam olarak bitti denir mi? Bilmiyorum onu. Durum budur yani Suriye'de. Milyonlarca insanın etkilendiği bir iç savaştan çıkıldı. Esad dönemi bitti. Bir tane alayım abi. Arkadaşlar bu abileri sokakta sıklıkla göreceksiniz eğer buraya gelirseniz. Hurma suyu bu. Tamır. Bu hurma suyu arkadaşlar. Meşhur. Sürekli tüketiliyor ama Ramazan'da daha sık içiliyormuş arkadaşlar. Şöyle abimizden bir tane hurma suyu aldım. Videoyu da burada bitireyim istiyorum. Vallahi buz gibi. Çok güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu abimizle birlikte videoyu burada bitireyim. Şam'a geldik, Suriye'ye geldik. Dolu dolu bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Suriye serisini hiç kaçırmadan takip etmek istiyorsanız zili açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah abi. Where are you from? Türkiye. Turkey. Drink and dates Hindi. Tamır.